Masmavi 3 Mutfakta'ya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, son zamanların trend tarifi patates poğaça yapacağız bugün. Görüntüsüne bakar mısınız? Son derece orijinal. Hemen başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Tarifimize ilk önce 2 tane orta boy patatesimizi haşlamaya bırakarak başlayalım. O kenarda haşlansın, iyice güzelce yumuşasın. Hamurumuz için gerekli malzemeler: 2 tane yumurta, 1 paket krema. Yani ben bu tarifi size oldukça az malzemeyle yapıyorum. Sadece 1 paket krema yeterli. Yoğurt, süt, sıvı yağ, hiçbir şeye gerek yok. Tereyağı da kullanmayacağız. 1 paket kremamızı ekledik. 1 yemek kaşığı dolusu şeker, 1 tatlı kaşığı çok hafif tepeli tuz. Hepsini güzelce bir karıştıralım. Yani ne diyoruz? Hepsini bir bağlayalım. Şimdi yarım su bardağına yakın, sıcağa yakın suyumuzu ekleyelim. Yani ılık da değil de bir tık daha sıcak olsun. Suyumuzu ekleyip tekrar kısa bir süre karıştırıyoruz. Ve 1 paket toz mayamızı veya yarım paket yaş maya da ilave edebilirsiniz. Ekleyelim, güzelce karıştıralım, mayamız erisin. Mayamız eridikten sonra unumuzu ekleyerek hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Sevgili arkadaşlarım, yumurtalarınızın büyüklüğü un miktarını etkileyecektir. Ben de 3 su bardağı artı 1 yemek kaşığı tam denk düştü. Siz bunu lütfen eklerken dengeleyin. Unu ekledikten sonra tahta kaşıkla kabaca bir toparladım. Şimdi size de hiç kesmeden gösteriyorum. Daha sonra çok az un takviyesi yaparak hamuru yoğurmaya başlıyorum. Tereyağı yok, sıvı yağ yok, süt yok, yoğurt yok. Sadece evde bir paket kremanız çok da hesaplı oluyor aslında bu şekilde. Bir paket kremayla bu poğaçayı yapabilirsiniz. Unu ekledim ve güzelce yoğuruyorum. Bu bir poğaça hamuru olduğu için 5 dakika lütfen yoğurun. 5 dakikanın altında bırakmayın. Bakın 5 dakikanın içerisinde böyle sakız gibi şahane bir poğaça hamurumuz oluyor. Ben bugün patates poğaça yapacağım bu hamurla, ama siz isterseniz istediğiniz poğaçayı yapabilirsiniz. Şöyle yumuşaklığını da gösteriyorum. Son derece yumuşak. Mayalanmaya bırakalım. Yani bir 40 dakika dinlendirelim. Tam olarak da mayalanması gerekmiyor. Hamurumuzu kenara aldık. Patatesimiz de haşlandı. Şimdi bir tavamızın içerisine 4-5 yemek kaşığı kadar zeytinyağımızı alalım. Bir tane orta boy ince doğranmış kuru soğanımızı ilave edip güzelce kavuralım. Soğanı yağınız iyice kızdıktan sonra ekleyin. Yoksa çok kötü sası bir koku gelir. Yağınız kızınca ekleyin. Şöyle hafif pırıl bir hal aldıktan sonra baharatları ilave edebilirsiniz. 1 tatlı kaşığı nane, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı da tuzumuzu ekleyip soğanla birlikte tekrar sotelemeye devam edelim. Yani nanemiz güzelce çıtır çıtır kızarsın. Şimdi haşlanmış olan patateslerimizi ilave ediyoruz ve bir çatal yardımıyla ben onları ezdim. İsterseniz eklemeden önce de ezebilirsiniz, nasıl isterseniz. Ben çatalla da harcın üstüne eklediğim patatesleri ezip daha sonra tahta kaşıkla güzelce soteliyorum. Bunu mutlaka iyi yapın ki patatesin kalmış olan içindeki suyu, nemi hepsi çıksın. Bakın sevgili arkadaşlarım, böyle harika bir harcımız var patatesli. Bütün suyu da çıkmış oldu, kupkuru. Şimdi onu bir kaseye alıyorum. Bir kenarda bir soğusun. Şöyle birazcık açın aralarını. Onu soğumaya bırakalım. Bu arada hamurumuzu yoğurup kenara almıştık. Şimdi hamurumuzu bulamak için 2 yemek kaşığı un. Yani püf noktamız bu oluyor patatesli poğaçamızda. 2 yemek kaşığı unun içerisine 1 yemek kaşığı dolusu da kakaomuzu ekleyelim. Burada siz ne kadar kahverengi olacağını göz kararı da yapabilirsiniz. Bunu size bırakıyorum. Ben bu şekilde tam yerinde buldum. İyice karıştırdık ve hazırladık. Bu arada 40 dakika hamurumuzu beklettik. 30-35-40 dakika diyebilirim. Çok yarım kabardı. Bu tarifimiz bu mayalı hamurunuzun içerisinde krema olduğu için bunun tam mayalanma süreci 2 saattir. Ama bizim işimizi 40 dakika görecek bu tarifte. Şimdi hazırlamış olduğumuz hamurumuzdan yuvarlak bezelerimizi alalım. Bezelerimizin büyüklüğünü ben tamamen size bırakıyorum. Ben irili ufaklı aldım. Yani bu biraz orijinal dursun diye öyle çok hepsini eşit almadım. Kimi küçük, kimi büyük bir şekilde yaptım.
Patatesli harcınızı bir kontrol edin. Soğumuşsa, en azından ılınmışsa tamamdır. Şimdi tezgahta bezeleyip bir 10 dakika dinlendirdiğimiz hamurlarımıza şekil vermeye başlayalım. Yani tezgahta hamuru bir 10 dakika dinlendirin. Hamuru elimle ortasından açıyorum, çok fazla basmadan. Dolu dolu bir tatlı kaşığı patatesli harcı ekliyorum. Hiç boş yer kalmayacak şekilde, daha doğrusu açık yer kalmayacak şekilde kapatalım. Buraya lütfen çok dikkat edin. En ufak bir yer açık kalırsa patatesli harç dışına akar. Bir de o patates formunuz bozulur. Her tarafını kapattıktan sonra elimle şöyle bir oval bir şekle getiriyorum. Yani hafif patatese benzetiyorum. Daha sonra hazırlamış olduğumuz kakaolu unlu harca batırıp şöyle her tarafını iyice buladıktan sonra bir pipet yardımıyla orijinal bir görüntü sağlamak için üzerine benekler yapıyoruz. Bu arada hemen şu konuyu da belirtmek isterim. Bu fikrin kimden çıktığını bilmiyorum. Tam 2 aydır Instagram'da viral olmuş bir tarif. Keşke kaynağını bilsem veya ilk yapan kimdi biliyorsanız yorum olarak yazın da teşekkür edeyim, hakkını yemeyeyim. Çünkü benim hakkım çok yenildiği için aynı şeyi yapmak istemem. O kişiye de fikri için teşekkür etmek isterim. Yerli mi, yabancı mı hiç bilmiyorum gerçekten. Çok istediğiniz bir tarifti. Ben de kendi çapımda uyarlayarak veriyorum. Diğer tariflerde poğaça hamuruyla yapılmıştı. Ben kremalı bir poğaça hamuruna uyarladım. Çünkü bu hamurda çok fazla kabarıp patlaması olmuyor. Şöyle yukarıdan da gösteriyorum. Ne kadar güzel görünüyor, bakar mısınız? Bütün hamurları elimle açtım. Bolca patatesli harç ekleyip iyice kapatıp daha sonra da şöyle biraz oval yaptım. Bir patates şekline getirip tekrar kakaolu harcımıza bulayıp pipet yardımıyla da gelişi güzel benekler açtım. Benekler açarken dikkat edin, pipetle hamuru delmeyin. Buradaki amacımız böyle birazcık üzerinde hafiften yamukluklar olması. Zaten pişince kabaracak. Çok güzel görünüyor gerçekten. Masanıza çok orijinal bir sunum katacak bir tarif ve çok istemiştiniz. Bakın sevgili arkadaşlarım, vermiş olduğum bu tariften tam bir tepsi patates poğaçamız çıktı. Hepsini aynı işlemle yapıp tepsiye dizdim. Bu tarifin bir özelliği, tepsi mayası vermiyoruz. Yani 35 dakika veririz normalinde. Bu tarifte sadece bir 10 dakika tepside bekletip daha sonra fırınlayacağız. Hepsini tepsiye diziyorum. 10 dakika bu şekilde dinlendiriyorum. Daha sonra hiç beklemeden önceden ısınmış alt üst ayar 190 derece fırında 30-35 dakika pişmeye gönderiyorum. Yüzeyini kızartmamak için de püf noktasını göstereceğim. Şimdi fırına verdim. 20 dakika geçtikten sonra fırını açıyorum. Üzerine bir fırın tepsisi bırakıyorum ki çok fazla yüzeyi böyle kızarmasın. Ama pişmiş de olsun. Toplamda ben 35 dakika pişirdim. Çok güzel görünüyor ve 35-40 dakikanın sonunda fırından çıkarabilirsiniz. Yani böyle bir güzellik olamaz. Görüntüsüne bakar mısınız? Bildiğimiz topraktan yeni çıkmış patates şeklinde. Yediğinizde içinde de bolca patates dolgusu var. Böyle orijinal fikirleri gerçekten çok seviyorum mutfakta ben. Çünkü masamıza şenlik getiriyor, farklılık getiriyor. Şöyle size yakından da göstermek isterim. Bütün poğaçaları terlememesi için hemen fırından çıkarttıktan sonra bir tele transfer ediyorum. Ben size bilirsiniz, benim kanalımın en önemli ayrıntısı, çok detaylı çekim yaparım. Böyle tarifi kaçamak koçamak göstermem ve sunum için hazırladım. Biraz orijinal dursun diye böyle bir sepetle sunum yaptım ben size. Hani böyle sepet, patates sepeti gibi dursun diye. Hemen büyük bir zevkle doku testine geçiyorum. Instagram'da çok yorum aldım. Selva Hanım tarifi denedik başka sayfalardan. Poğaça çok kabardı, şekli gitti, çatladı, patladı dediler. Ben de çok rica ettiğiniz için kendi uyarlamamla garanti bir tarifle size patates poğaça tarifini vermek istedim. Lütfen videoyu atlamayın çünkü püf noktalarımız çok önemli. Bakar mısınız güzelliğine? Hemen size bir tane daha doku testi yapıyorum. Gördüğünüz gibi bakın. Böyle kabarmış ama çatlamamış. Allah'tan iyi kapatmışız. Kapatmazsanız işte oradan patates dışına gider. O da güzel olmaz. Yumuşacık, pamuk gibi. Sadece bir paket krema ile yapabilirsiniz. İç dokusunu da görüyorsunuz.
Yani bütün detaylarıyla anlatmaya çalıştım. Sevgili arkadaşlarım, son ayların bu viral tarifini isteğiniz üzerine bugün sunmaktan çok mutluyum. Şimdiden deneyecek tüm izleyicilerime afiyet, bal, şifa olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.